Herkese merhabalar dostlar. Yeni bir videodan merhabalar. Bugün uzmanların araştırmalarına veya tahminlerine göre 5 yıl sonraki durumumuz ne olacakmış? Bu İsrail-Filistin savaşı muhabbeti çok büyüdü. Zaten en başından beri ben her zaman Filistin'in yanındaydım da ayrı bir şey. Hani dostlar ben yapılan her savaşa karşıyım. Ayrı bir şey de. Bize fırlarsa bizde ne durum? Şu anda bile durum çok kötü. Türkiye tarafında durum çok kötü. Çünkü millet birbirini adam trafikte önüne kırdın diye sinirlenip seni öldürüyor. Veya niye karıma bakıyorsun lan deyip seni döşeyip kesiyor. Yani bu şekilde eli silahla bir sürü insan var. Bunlar bir şekilde dostlar bize düşman kesilebilirler ve bu şekilde bir anda düşmanımız olup saldırabilirler. Hani ben emin olamıyorum dostlar. Bizim milletimizin içinde de puşt insan çok var. Kendini sat 2-3 iyi sözü satacak insan var. Ne şeytan ne melek bizim insanlarımız dostlar. Yani bazı insanlar şeytan, bazı insanlar melek. Bu da aslında savaş belki 5 yıl sonra olacak bir savaşta bile belli olabilir. Çünkü dostlar belki bu 5 yıldan bile kısa sürebilir. Ben tahmin ediyorum. Çünkü Filistin'de daha bir şey kalmadı ki abi. Hani Filistin'de de daha bir şey kalmadı. Yani ben öyle düşünüyorum. Niye diye dersiniz şu yüzden öyle düşünüyorum. Genelde. Hani bakıyorum gerçekten son derece mükemmel insan var. Son derece iyi insanlar var ama o 5 yıl sonra bizim üstümüze İsrail saldırırsa millet yine birbirine düşüp kimisi diyecek ki ben niye savaşıyorum? Kimisi diyor ki kimisi diyecek savaşayım. Bir yardımım olsun. Ama abi böyle tamam fikir farklılığı oluyor ayrı bir şey de. Bu fikir farklılıkları yüzünden millet dediğim gibi silahlanıp birbirini öldürmezse ben bir şey bilmiyorum. İsrail daha bir şey atmadan millet birbirini öldürürse ben bir şey bilmiyorum dostlar. Şu anda bile yani millet birbirini öldürüyorken o durumu hiç düşünemiyorum. Çünkü ben milletin birbirini öldürmesindense öldürmemesini daha tercih ederim. Ama şimdi bizim askerimiz, polisimiz bile çok ayrılığa düştü. Yani o yüzden millet toprağını bile bırakır gider. Yine de şey yapmaz. Yine de bu ülkeye bir yarar sağlamaz. Yani ben mesela sırf bu yüzden silahlı bir asker olmak istiyorum. Niye? Çünkü abi yarın bir gün başımıza neyin geleceği belli değil. Belki de biz Türkler zaten her zaman arkadaşlar Türklerin tarihinde savaş var. Saldırıyorlar. Biz çok saldırgan bir toplumduk. Sonradan kendi içimizde bölündük ve kendi içimizde birbirimize saldırmaya başladık. Normalde kendi içimizde birbirimize saldırmayıp kendi içimizde birbirimize düşmeyip işte elin Amerikalısını kötülük yapan Amerikalısına işte ne bileyim Fransızına sarmamız lazımdı. Ama bizde şu anda tam tersi bir durum var işte. Öyle söyleyeyim. Tam tersi bir durum var. Ben sırf bu yüzden asker olmayı düşünüyorum dostlar. Kendi ülkemi korumak için ve Filistin'de Filistin'i korumak için. Ben
Gerçi askerlik o kadar kolay da bir şey değil dostlar, silahlı askerlik. Eğer hiçbir şey bilmeyen bir insansan zor bir şey de. Hani ben burada kolaymış gibi konuşuyorum ama değil. Değil yani. Askerlik öyle başı salladım aldım maaşı değil ki. Salla başı al maaşı bir şey değil ki abi. Hani silah talimi yapacaksın ayrı bir şey zaten. Silahı öğrendin, hadi adam vurmaya, silah kullanmayı öğrendin diyelim. Ne kadar güvenilebilirsin? Savaşta yanlışlıkla biri senden olan birini bile vurabilirsin ki bu da çok kötü bir şey çünkü gider ayak mefta edeceksin bir insana. Öyle söyleyeyim. Hani dostlar ben toprağımı, ülkemi satıp gitmem, asla gitmem. Çünkü ben bu ülkede doğdum. Bu ülkede nasip olursa, bu ülke kalırsa bu ülkede ölmeyi düşünüyorum. Dostlar yani öyle, yani öyle bir fikrim var. En azından hani dediğim gibi dostlar hani ülkeme saygı duyuyorum. Ülkem için asker olmayı bile düşünüyorum. Zaten askerlik yaşım geldi aslında ama devletten bakmak lazım ona da. Dostlar ona bakmak lazım. Ona bakmak lazım ya devlette. Neyse dediğim gibi dostlar hani bizler kendi içimizde adam akıllı şey yapamadık. Birleşemedik ki. Hani teröriste veya ne bileyim bize düşman olana birleşip saldıralım. Çünkü biz kendi içimizde dediğim gibi ayrıldık ve kendi içimizde bile bir birliğimiz yok. Millet birbirine bıçak sallıyor. Silah vuruyor. Bilmem ne yapıyor. Birbirine gasp ediyor. Sen ona oy verdiysen sen bu, bilmem kimsin, bilmem nesin diye konuşan bir sürü insan var abi yani. Şimdi bu ayrılıktaysa iş biter. Ve gerçekten bu ayrılık yüzünden ben inanmıyorum bizim ülkemizde hani savaş çıksa veya İsrail-Filistin savaşı bize fırlasa, İsrail-Türkiye savaşı olsa kimse adam akıllı destek çıkmaz dostlar. Hani benim gibi düşünen hani gençler vardır illaki ama bu çok azdır. Hani ben kıçımı kaldırıp gitmem, Türkiye'yi ben mi kurtaracağım? Böyle düşünen çok insan var. Abi Türkiye'yi ben mi kurtaracağım değil. Sen bir elini taşın altına koy da askere git, silah kullanmayı öğren de tembel teneke gibi yatma. Hani öğrendiğinde yaşa. Hani öğrenmeden daha ben kimim neyim diye sormayacaksın. Öğreneceksin ki ondan sonra sorasın bunu. Hani öğrenmeden ben beceremem diyen çok insan var. Niye abi? Ben şöyle bir örnek vereyim bu konuda dostlar. Madem Bill Gates veya işte bu baya böyle zengin olan insanlar var. Mesela Facebook'un kurucusu. Abi adam bu adam nasıl şey yaptı? Ben beceremem deyip köşeye mi çekildi? Yaptı bir şeyler. Hani yaptı bir şeyler dostlar. Yapmasaydı denemedim deyip köşeye çekilirdi. Denedim dedi ve köşeye çekildi. Halen daha da devam ediyor bu işini. Bizde daha denemeden ben beceremem bilmem ne, konuşamam, yapamam, silah tutamam, adam öldüremem, zarar veririm. Tabi abi biraz zarar vereceksin, bu şekilde öğreneceksin. Bu şekilde öğrenip zarar vermeden yaşamayı öğrenirsen zaten sen insan olmuşsun, hani iyi bir insan olamazsın ki. O mantıkla bakmak lazım aslında. Şimdi bakınca benim kafa yapım bu şekilde dostlar. Ne kime ne anlatırsanız anlatın. Bu benim fikrim.
Bizde yani daha adam 10 kelime konuşmayı öğrendi mi mutlu oluyoruz. Öyle diyeyim. 10 kelime konuşmayı öğrendi mi mutlu oluyoruz ama bir kelimeyi unuttu mu küfrediyoruz adama. Bu şekilde saçma sapan bir duruma geliyor. Yani dediğim gibi dostlar, İsrail-Filistin savaşından sonra İsrail-Türkiye savaşı olursa ben şaşırmam. Çünkü genelde zaten bizde mesela göçmen krizi yaşandığında kimin girip kimin girmediği belli olmadı ki. Belki çok büyük Yahudi lejyonu girdi arada. Yani bunu kontrol etmediğimiz için başımıza patlayacak. Ve zaten bizim içimizdeki insanlar da iki kötülük gördü mü hemen satacağı için, kendi milletini vuracağı için bu şekilde olacak. Yani ben inanmıyorum dostlar. Buna inancı olan varsa bana desin, yani inanıyorum desin. Yani ben inşallah savaş bize sıçramaz da dostlar. Buna emin olamıyorum. Savaş bize sıçrar mı sıçramaz mı buna emin olamıyorum. Sadece Allah Allah diyebiliyorum. Başka da bir sözüm, kelimem, cümlem yok. İnşallah maşallah demekten başka şansım kalmadı dostlar yani. Gerçekten. O şekilde yani, ne diyeyim. Ama eğer dediğim gibi savaş olursa bizde iç ayrılık çok olacak. Kimse de birbirine yüz yüze bakmayacak. O savaşta savaştın mı da diyecekler, ben sana arkamı döner giderim. Kardeşler arasında bile bir ayrılık çıkacak. Yani o yüzden ben inanmıyorum savaş destekçisi çok insan olacağını. Yani savaşta asker olup gidecek olan insanlara da olduğuna inanmıyorum. Çünkü abi savaşta bir şeyler desteklenmiyor. Sadece sen kendi hayatını ve milletinin ve halkının hayatını koruyorsun. Ama sen bunu düşünmeyip İsrail bize saldırsın, bizi öldürsün diye düşünüyorsan, öyleyse ben ne diyeyim? Senin kafan direkt yani 10-0 geriden başlıyor o zaman. O zaman biz yani Atatürk niye bu toprakları kurtardı? Sence niye kurtardı? İyi yaşayalım diye. Kurtarmasaydı sen de bu toprakta doğamazdın. Ya Yunan çocuğu olarak doğardın, ya Ermeni çocuğu olarak doğardın, ya Gürcü çocuğu olarak doğardın, ya Bulgar çocuğu olarak doğardın. Yani bir şeylerin çocuğu olarak doğardın. Ama tam ne olarak doğardın, orası ayrı bir şey. Hani bir sürü haktan, şu anda zaten bir sürü haktan insan var içimizde, ayrı bir şey de. Ben inanmıyorum dostlar, yani bu kadar basit bir konu değil bu. Millet yine içinde bir ayrılığa düşecek. Düşmanlık yapacak birbirine. Ama eğer ki bu dediklerimin hiçbirisi olmayıp da düz giderse, herkes birbirine destek, kol, kanat gererse ya da artık bilmiyorum, daha iyi olabilir mi bu işler? Olur yani. Olmayacak da ne olacak dostlar? Hani olmayacak da ne olacak? Hay maşallah diyebileceğimiz insanlar çok uzakta değiller belki de. Çok yakındalar ama biz fark etmiyoruz. Dediğim gibi benim gibi milyonlarca genç olsa dostlar, silah öğrensek, gidip insanları hani bize saldıran insanları öldürsek öldürürüz. Ama dediğim gibi önce biz içimizdeki kötülükleri bitirelim. Hani daha içimizde böyle puştuklar çok var. Millet birbirinden mal çalıyor, bilmem ne yapıyor. Biz de diyoruz ki savaşta ne olacak?
Abi birbirinden mal çalan adam, özür dilerim ama birbirinden şarjör bile çalar savaşta yani. Elini cebine atarsın, şarjörün gelmez. Hani öyle söyleyeyim. Ben gerçekten inanmıyorum dostlar. Hani iyi bir savaşı kazanabileceğimize inanırım. Ayrı bir şey. Savaşın nasıl kazanabileceğine de inanırım. O da ayrı bir şey. Ama gelin görün ki benim bu ülkede fikir ayrılığına düşmeyen bir milletten bir şey kalmayacağını inanmıyorum dostlar. Çünkü herkes ayrı bir şey düşünüyor. Kimisi İsrail kendi topuna sıktı diyor. Kimisi Filistin kendi topunu, Hamas kendi topuna sıktı diyor. Kimisi bilmem ne oldu diyor. Öyle veya böyle dostlar. Ama anlamsız bir güç çatışması yapmaya çalışıyorlar. O da olmuyor. Öyle söyleyeyim. Keşke olsa. Ne yazık ki olmuyor işte. Ne birisiyle anlaşıp adam akıllı bir şey yapabiliyor, ne de insanlık dramı yaşanması azalabiliyor. Neyse dostlar, bu videoda bu kadar. Görüşmek üzere, bay bay. Yorumlara yorum atıp like bırakmayı unutmayınız videomuza. Eğer beğenmediyseniz de beğenmeme tuşuna da basabilirsiniz. Özgürlük sizde. Fikirlerinizi yazın. De bize saldırılırsa ne olur? Nasıl bir durum yaşanır? Bunu yazarsanız çok mutlu olurum. Hani zaten uzmanlar da söylüyor 5 yıl sonra falan olacakmış bu. Dostlar, savaş dalga geçilecek, ölüm dalga geçilecek bir şey değildir. Gerçekten. Hadi görüşmek üzere, bay bay.